Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz kazak yapılışını paylaşacağım. Ünlü bir markaya ait kazak çalışıyoruz. Benden uzun süredir beklediğiniz bir kazaktı. Tamamlar tamamlamaz sizlerle paylaşmak istedim. İpimden kısaca videonun başlangıcına bahsediyor olacağım. Saturdiobi.com'dan temin ettim. 4 yumak yeterli oldu. S beden 36 beden için geçerlidir. Videonun başlangıcında sizlerle ölçülerimi de paylaşıyorum. S beden 36 beden kullanıyorsanız birebir aynı ölçülerde çalışabilirsiniz. Diğer türlü parçalarınızda başlangıç esnasında büyütme yaparak beden büyütmesi yapabilirsiniz kolaylıkla. Yani burada 19 tane model üzerine başlıyorsak 21 model, 23 model şeklinde arttırma yaparak daha büyük bedenler yapabilirsiniz. Tamamıyla kendi vücut ölçünüze göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir, orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Lady R muffin ipini tercih ettim. İplerimi saturdiobi.com'dan temin ediyorum. Dilerseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak inceleyebilirsiniz. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Siz de kendinize uygun rengi tercih ederek kolaylıkla kazağınızı yapabilirsiniz. Videonun sonunda da ne kadar kullandığımdan bahsediyor olacağım. %100 akrilik bir ip, 100 gram 300 metre uzunluğunda 4 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben tüm parçalarımı tamamlayıp geldim. Sizlerle ön gövde kısmı için beraber bir başlangıç yapıyor olacağız ve modelden ayrıntılı bir şekilde video içerisinde bahsediyor olacağım. Diğer parçalarımız dümdüz ilerlediği için video içerisinde yer vermedim. Çünkü biraz detaylı bir kazak olduğu için videomuz yeteri kadar uzun oluyor. Ama kısaca başlangıçta bahsetmek istiyorum. Şimdi bunlar kol kısmımız. Şöyle bir kenara aldığımda gövde kısmından başlayalım. Öncelikle ben sırt kısmından başlangıç yaptım. Sırt kısmı dümdüz bir parça halinde ilerliyor. Burada istediğiniz genişliği ayarlayabilirsiniz. Ben yaprak sayarak ilerlediğimi, zaten yaprak yaparak başlangıç yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane yaprakla başlangıcımızı yapıyoruz. Daha sonra modelimizi hep aynı şekilde bir bütün olarak ilerletiyoruz. Şu an bu parçamın ütülenmiş hali. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam ettikten sonra güzel bir ütüleme yapıyoruz ki çiçekler kendini daha net göstersin diye. Ben burada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bakın dümdüz bir parça, herhangi bir ense boşluğu ya da oyuntusu olmadığı için burada 36,5 santim, genişliği ise 53 santim genişliğinde tamamıyla kendime ait bir ölçü belirledim. Şimdi parçamızı tamamladıktan sonra aynı ölçüde ön gövde kısmının başlangıcını yapıyoruz. Ön gövde kısmı da farklı olarak boyun oyuntusu kısmımız var. O yüzden video içerisinde boyun oyuntusu kısmı olduğu için ön gövde kısmından bahsediyor olacağım. Siz aynı şekilde dümdüz herhangi bir oyuntu yapmadan devam ederek sırt kısmınızı tamamlayabilirsiniz. Ekstra farklı bir şey yok. Burada da boyun oyuntusu kısmına kadar olan ölçümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğümde 32 santim, 38 santim ve 53 santim. Sayılarda ufak tefek oynamalar olabilir. Çünkü ölçülerde yani ütüleme yaparken eşit oranda ütüleme yapmamış olabilirim. O yüzden küçük böyle santim oynamaları olabiliyor. Şu an mesela bunun bakın bu üst kısmını ütülemesini yapmadım. En son yaparak birleştirme işlemini yapıyor olacağım. Boyun oyuntusu kısmı için ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaprak var. Devamında 2 sıra boyunca giderek tamamlıyoruz. Hem sağda hem solda aynı şekilde devam edip tamamlıyoruz. Dediğim gibi video içerisinde zaten bahsediyor olacağım. Kol kısmından bahsetmem gerekirse 2 tane parçamız var. Yine aynı şekilde dümdüz ilerliyor. Bakın şu şekilde saydığımda kaç tane yaprakla başlangıç yapıyoruz? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane
yaprakla başlangıç yapıyorum. Hatta son dönüş yaprağımız da 13 gibi oluyor ama 12 tane yaprakla başlangıç yapıyoruz. Burada yine aynı şekilde modelimizi kuruyoruz ve istediğimiz uzunluğa, kol uzunluğuna ulaşana kadar devam ediyoruz. Burada tamamıyla kolunuzu koyarak ölçü belirlerseniz sizler için daha iyi olacaktır. Yine sıra sayısı vermem gerekirse bakın birinci yapraktan başladığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 yaprak boyunca devam ettim. Bu benim belirlemiş olduğum ölçü. Sizlerle burada ölçümü de paylaşmak istiyorum. Şu şekilde tutayım, aklınız karışmasın. Genişliği 33 santim. Kol uzunluğu ise 42 santim uzunluğunda. Uzun bir lastik çalışacağımız için dediğim gibi çok da uzun tutmadan kendi kolunuza göre bir ayarlama yapabilirsiniz. İki parça halinde kol kısmında çalışıp geliyoruz. En son bakın tekrardan söylemek istiyorum. Örgünün iç kısmından ütüleme yapıyoruz. Burası dış kısmı, görüntümüz bu şekilde. Örgünün iç kısmından ütüleme yapıyoruz ve birleştirme işlemine geçiyoruz. Şimdi beraber ön gövde kısmıyla başlangıcımızı yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve bir tane daha zincir çekiyorum. 2 tane zincir çektikten sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. İkinci zincirimin içerisinden bakın tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1, 2 çekiyorum. İlmeğimin bir tanesini bıraktım. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Tekrardan aynı zincir içerisine dönüyorum. 1, 2 çekerek ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Zincirle beraber tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. Bu şekilde bir tane yaprağımızı yapmış olduk. Devam ettim. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Hemen bir zincir çektiğim noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1, 2 kez çektim. Bir ilmek bıraktım. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Tekrardan aynı zincir içerisine dönüyorum. 1, 2 çekiyorum. İlmeğimin bir tanesini bıraktım. Tığımda zincirle beraber bakın 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir çekerek kapattım. Bu şekilde ikinci yaprağımızı yapmış olduk. Bir zincir çekmiştim. 2, 3, 4 tane zincirle tamamlıyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Birinci zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi 2 sefer çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Bu şekilde 3. yaprağı yapmış oldum. Bir zincir çektikten sonra üzerine devam ediyorum. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2 kez çekip bıraktım. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Birinci zincirin içerisinden geçiriyorum. 1, 2 kez çekerek bıraktım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın bu şekilde 4. yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi biz ön gövde kısmını yapıyoruz. Beraber ön gövde kısmı için ve sırt gövde kısmı için toplamda 19 tane yaprağa ulaşana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Burada beden büyütmesi yapmak isterseniz her zaman tek sayı yapmanız gerekiyor, yaprak sayısını. Burada ben 19 tane yaprak yaparak başlangıç yaptım. Kendi vücut ölçülerime göre bir ayarlama yaptım. Yani gövdemi ölçü alarak 19 yaprağı oluşturdum. Eğer arttırma yapacaksanız bu noktada 20 yaprak değil 21 yaprak yapabilirsiniz. 22 değil 23 yaprak yapabilirsiniz ya da 25 yaprak yapabilirsiniz. Burası sizin beden ölçünüzü belirleyecek.
Ve dediğim gibi tek sayı olması gerekiyor. Şimdi 19 tane yaprağa ulaşana kadar bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 19 tane yaprağa ulaştıktan sonra üst kısma dönüşümüzü sağlıyor olacağız. Bir tane zincirimi çekip kapattım. Şimdi burada devam ettim yine, bakın 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. 2 seferde çekip ilmeğimin bir tanesi kaldı. Aynı zincire dönüyorum. 2 seferde çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Şimdi burada eğer bu şekilde üçlü trabzanlarımızın büyük olsun istiyorsanız elinizi bol tutarak, yani ipinizi çekerek, genişleterek çekme işlemi yapmanız gerekiyor ki uzun uzun yapraklar elde edebilelim. Şimdi bu bizim dönüş için birinci yaprağımızdı. Bakın şu şekilde elimi tutuyorum. Bu 20. yaprak bizim dönüş yaprağımız. Bir zincir çekmiştim. Devam ettim. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Hemen birinci zincirden tığımı geçiriyorum. 2 sefer çekip ilmeğimi bıraktım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 sefer çekip ilmeğimi bırakıyorum. Şimdi burada yaprağımızı kapatmıyoruz. Bu şekilde bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Burada da bizim 20. yaprağımız dönüş yaprağımız olduğunu söylemiştim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Buradaki bakın yaprağın dibindeki, bakın şuradaki, yani 19. yaprağım için zincir çektim boşluktan. Tekrar tığımı geçiriyorum. 2 çektim, ilmeğimi bıraktım. Tekrar aynı zincire dönüyorum. 3 kez aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bakın bu şekilde tığımda 6 tane ilmeğe ulaşmış oldum. 3 tane burada, 3 tane burada ilmeğimiz var. Bu da bizim 20. yaprağımız. Bakın dönüş yaprağımız. Bu şekilde bir üçgen yapmış oluyoruz. Tekrardan tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bakın buradaki yaprağımı atlıyorum. Yandaki boşluktan bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirdim. 2 sefer çekip ilmeğimi bırakıyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 sefer çekip bir ilmek bıraktım. Bir kez daha yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 kez battıktan sonra tığımızda toplamda 9 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bakın içerisinden ipimi çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Bir zincir çektim, devam ettim. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 2 sefer çekip bir ilmek bıraktım. Tekrar aynı boşluğa dönerek 2 sefer çekip ilmeğimi bırakıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Artık bu noktadan sonra yapraklarımızı kapatmadan 9'lu gruplar halinde ilerliyor olacağız. Yani şöyle tuttuğumuzda bakın şuradaki yatay yaprağımız başlangıcı yapınca ne yapmıştık? Hemen dibindeki boşluğa ve bir sonraki boşluğa da yine batma işlemi yapmıştık. Bu da bizim yatay yaprağımız. Bakın şu şekilde tuttuğumuzda 3 tane var. Şimdi devam ediyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Burada en son yapmış olduğum yaprağın içerisine, aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 2 sefer çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Yine aynı boşluğa döndüm. 2, 3 kez aynı işlemi yaptım. Toplamda 6 tane ilmeğim var. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Burada şimdi buradaki yaprağın içerisine 2 kez batma işlemi yaptığımız için yaprağı atlıyorum. Bir sonraki boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. 2, 3 kez aynı işlemi yapıyorum. Saydığımda tığımda 3, 6, 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. İçerisinden ipimi bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın bu şekilde. Ve bir zincir çektikten sonra devam ettim. 2, 3, 4 tane zincir. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1, tekrar aynı zincire döndüm.
2 kez aynı işlemi yapıyorum ve 4 zincirimle beraber tığımda 3 tane ilmeğim var. Tekrardan tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Hemen bakın buradaki son yapmış olduğum yaprağın boşluğundan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 kez batıyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bakın buradaki yaprağı atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 kez batıyorum. Tığımda saydığımda 3 6 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Ve devam ettim üzerine 1 2 3 4 tane zincir. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 kez aynı boşluğun içerisine battım. Tığımda zincirle beraber 3 ilmeğim var. Tekrardan tığımıza ipimi 2 kez aldım. Son yapmış olduğum yaprağın boşluğuna tığımı geçiriyorum. 1 2 3 kez batıyorum. Daha sonrasında yine tığımıza ipimi 2 kez aldım. Buradaki yaprağımı atlıyorum. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 kez batıyorum. Tığımda 9 tane ilmeğim var. İpimi hepsinin içerisinden çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. 2 3 4 tane zincire tamamlamış oldum. Şimdi devamında modelimiz bu şekilde. Sıra sonundaki son boşluğumuza kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Tığımda 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. Sıra sonunda baktığımızda bir tane yaprağım var. Bir tane zincir çektikten sonra devam ettim. 2 3 4 tane zincir. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane ilmeğimi bıraktım. Tekrardan tığımıza ipimi 2 kez aldım. Aynı zincir içerisine dönerek 2 kez çekip ilmeğimi bırakıyorum. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Burada son yaprağımı yapmış olduğum boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 seferde çektim. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 2 ve bir kez daha 3 tane yaptıktan sonra 6 tane ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Başlangıçta zincir çektiğim noktadan şuradaki bakın birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1 2 seferde çektim. Aynı zincir içerisine dönerek 3 kez batıyoruz. Bakın 2 ve bir kez daha döndüm. 3 kez battıktan sonra tığımda 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim ve bir tane zincir çekerek kapattım. Bu şekilde bakın sonda 3 tane yaprağımızı yaptıktan sonra artık devam etmiyoruz. Burası sıra sonu çünkü. Bir tane zincir çektikten sonra örgümü döndürdüm. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Birinci zincir içerisinden tığımı geçirdim. 1, 2 sefer çektim. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 2 sefer çekip ilmeğimi bıraktım. Şimdi başlangıçta yaptığımız gibi bir başlangıç yapıyoruz. Burada yaprağımızı kapatıyor olacağız. Üçünü tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Sadece başlangıçlarda bu şekilde bir başlama yapıyoruz. Bir zincir çektikten sonra devam ettim. 2, 3, 4 tane zincir. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2 çektim.
Aynı zincir içerisine dönüyorum. 1 2 çektim. 3 tane ilmeğim var. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Başlangıçta yapmış olduğumuz gibi bakın buradaki zincir içerisine dönüyorum. 1 2 çektim. Tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 3 kez batıyorum. Bakın bu şekilde 6 tane ilmeğe ulaştım. Devam ediyorum. 9 tane ilmeğe ulaşmam gerekiyor. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Yandaki bakın boşluk içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 3 kez battıktan sonra tığımda 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Ve devam ettim. 2 3 4 tane zincir. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 kez batıyorum. Tığımda zincirle beraber 3 ilmeğim var. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Son yaprağımı batmış olduğum boşluğa dönüyorum. 1 2 3 kez aynı boşluk içerisine batıyorum ve devam ediyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 kere battıktan sonra tığımda 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldiğimizde 3 kez bakın tığımda ilmeğim kaldı. Devam ediyorum. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Son yaprağımın olduğu boşluğa geldim. 1 2 3 kez aynı boşluk içerisine battım ve 6 tane ilmeğe ulaştım. Şimdi sıra sonuna bakın şu şekilde baktığımızda burada bir tane boşluğumuz kalıyor. Bu bizim son boşluğumuz. Hemen oradaki zincir içerisinden sıra sonundaki tığımı geçirdim. 1 2 3 kez aynı boşluk içerisine batıyorum ve tığımda 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın bir alt sırada nasıl bir sıra sonunda bitiş yaptıysak burada da aynısını yapmış olduk. Sadece 1, 2, 3 tane yaprağımız var ve sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu başlangıç ve sıra sonundaki bitiş kısmımız biraz farklı. Onun dışında hep aynı şekilde modelimiz devam ediyor. Şimdi bir sıranın başlangıcını yapalım istiyorum. Beraber bir zincir çekmiştim. Devam ettim. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 aynı zincir içerisine döndüm. 2 kez çekerek tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini çektim ve bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Bu şekilde bakın üst kısımda bir tane yaprak yapmış olduk. Devam ettim. 2 3 4 zincir. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 kez batıyorum. Zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Şimdi başlangıçta ne yapıyorduk? Yine tığımızı ipimi 2 kez aldım. Şuradaki bakın birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 ve 3 kez batıyorum. Tığımda 6 tane ilmeğim oldu. Bakın bu şekilde ve devam ediyorum. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Yandaki zincir içerisine geliyorum. 1 2 3 kez
batıyorum. Tığımda toplamda 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Bakın bu şekilde başlangıcımızı yapmış olduk. Devamında 4 tane zincir çekerek dibindeki boşluğa batarak batma işlemimizi yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Birinci yaprakla devamında yine buradaki zincir içerisine 3 kez batıyorum. Daha sonra buradaki zincir içerisine 3 kez batıyorum. Az önce söylediğim gibi devamında modelimiz hep aynı şekilde ilerliyor. Sadece bakın buradaki başlangıçta farklı başlıyorum. Sıra sonunda da 3 tane yaprak ile bitişimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde git gel yaparak istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi gövde kısmında istediğim uzunluğa ulaşana kadar devam ettim. Fark ettiyseniz buraya ilmek belirleyiciler taktım. Çünkü burada boyun oyuntusu için boşluk bırakıp devam edip tamamlıyor olacağız. Kaç sıra boyunca gittim, nasıl bir sayma işlemi yapıyorum. Hemen bakın şu alt kısmında, bakın şuradaki birinci yaprak kısmından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sıramda tamamlamış oldum. Burada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bu arada bu ütülenmiş hali, şu anki görmüş olduğunuz görüntü ütülenmiş hali. Ben çiçekleri net bir şekilde görebilmeniz için ters kısmından güzelce bir ütüleme yaptım. Bakın herhangi bir parlama yapmadı. Ama bak bu kısımdan mutlaka ters kısmından ütüleme yapmanız gerekiyor. Çiçekleri bu şekilde açarak güzelce bir ütüleme yaptım. Ütüleme yapmış haliyle ölçüsü, bakın şöyle ölçüyoruz. 32 santim genişliğinde, uzunluğunda tamamlamış oluyoruz. 12. sıramızda yeterli geliyor. Ölçümüz ise 32 santim. Şimdi ben burada kendime göre bir boyun oyuntusu boşluğu bıraktım. Şimdi ilmek belirleyicileri ne kadar boşluk bırakarak taktığımızı sayalım beraber. Buradan saydığımızda yine yaprağı sayarsak daha doğru bir sonuç elde ederiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nin ortasındaki boşluk kısmına taktım. Yine aynı şekilde diğer tarafta da bakın bu şekilde yarım bir çiçek olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nin ortasına ilmek belirleyicimi taktım. Burada 4 tane zincir çekmiştim. Modelimize aynı şekilde devam edeceğiz. İlmek belirleyicinin olduğu noktaya kadar. Örgümün arka kısmına döndüm. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Hemen dibindeki zincirden tığımı geçiriyorum. Bir tane ilmek bıraktım. Aynı boşluğa döndüm. 2 çekip ilmeğimi bıraktım. Üçünü tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Hemen bakın birinci zincir içerisine döndüm. Tekrar aynı boşluğa dönüyoruz. 3 tane ilmeğim var. Bırakıyorum. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. Bakın birinci batma işlemi yapmış olduğum boşluğa döndüm. 2, 3 kez batıyorum. Tığımda 6 tane ilmeğim oldu. 9 tane ilmeği tamamlamak için yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2 ve 3 kez batıyorum. Toplamda saydığımızda 9 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Şimdi modelime farklı bir şey yok. İlmek belirleyici olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Sıra sonuna, yani ilmek belirleyicimin olduğu noktaya doğru yaklaştım. Şimdi burada 2, 3 tane ilmeğe ulaştım. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 ve 3 kez aynı noktaya batıyorum. Tığımda 6 ilmeğim var. İlmek belirleyicinin olduğu boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2 ve 3 kez
Aynı boşluğun içerisine batıyorum. Toplamda 9 ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın bu ütüleme yapmamış olduğum nokta olduğu için üste doğru toparlama oluyor. Ama ütüleme yaptığımızda şu şekilde düz bir görüntü elde edebiliyoruz. Şimdi burada sıramızı tamamlıyoruz. Aynı diğer tarafta sıra sonunda yaptığımız gibi yarım bir çiçek yapmış oluyoruz ve örgümüzün diğer tarafına dönüyoruz. 3 yaprağımızı yaptıktan sonra. Bir tane zincir çekmiştim. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Hemen birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 ve 2 kez batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. 3 tane ilmeğim var. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğe ulaştım. Tekrardan tığımıza ipimi 2 kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3 kez aynı boşluğa batıyorum ve toplamda 9 tane ilmeğe ulaştığımızda hepsini çekiyorum. Bir tane zincir çekerek kapattım ve devam ettim. 2, 3, 4 tane zincir. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 1 ve 2 kez batıyorum. Zincirle beraber 3 ilmek var. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Dibindeki aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1, 2 ve 3 kez aynı boşluğun içerisine battığımda toplam 6 tane ilmek oldu. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bakın farklı bir şey yok. Modele aynı şekilde devam ediyoruz. Bu bizim son sıramız. 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Şimdi 2 kez daha, yani sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonundaki son zincirimin içerisinden bakın tığımı geçiriyorum. 1, 2 ve 3 kez aynı noktaya batarak 9 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çekiyorum ve 1, 2 tane zincir çekerek artık ipimizi burada kesiyoruz. Çünkü bu kısmımızı bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Bu kısmı tamamladıktan sonra yani bakın burada 1-2 sıra boyunca giderek tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde bu tarafta da beraber bir başlangıç yapalım. Belki başlangıç kısmı aklınızı karıştırabilir. Hemen ipimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Kenar kısmından başlangıç yapacağım. Bakın buradaki zincirin tam orta kısmından, 2 yaprağın ortasındaki kısımdan tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Buradaki boşluk içerisinden tığımı geçiriyorum ve 2 kez ipimi çektim. İlmeğimin bir tanesi kaldı. Tekrardan aynı noktaya dönerek 2 ve 3 kez batma işlemi yapıyorum. Sonra hepsini tek seferde çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 2 kez çektim. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Şimdi burada başlangıçta bu şekilde başlıyorduk. Sonraki sıramızda yani bir üste geldiğimizde toplamda 9 tane ilmeğe ulaşana kadar tığımızda bırakıyorduk. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Hemen bakın birinci yaprak yapmış olduğum noktaya dönüyorum. 1, 2, 3 kez batarak 3 tane ilmek var. Toplamda 6 ilmek. Yandaki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 tane batarak toplam 9 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1, 2, 3,
4 tane zincir çekerek kapatmış oldum. Bakın bu şekilde başlangıcımızı yaptık. Şimdi modelimize aynı şekilde ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya bir kez battım ve aynı boşluk içerisine dönerek 2 3 kez batıyorum ve toplamda tığımda 9 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 3 4 tane zincir çekerek kapattım. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu noktaya kadar gelmiş olduk. Yarım bu şekilde çiçeğimizi yaptık. Her zaman sıra sonunda yapmış olduğumuz gibi. Şimdi 4 tane zincir çekerek bir üst sıranın başlangıcını yapmıştım. Aynı şekilde modelime devam edeceğim. Tığımızı ipimi 2 kez aldım. Birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. 2 ve 3 kez aynı boşluğa battım. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve dibindeki zincire dönerek 1 2 kez batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Sıra sonuna kadar modelimizi devam ettirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son zincirimizin içerisinden tığımızı geçirerek 1 2 ve 3 kez aynı noktaya batıyoruz. Tığımızda 9 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekelim. 1 2 tane zincir çekerek ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Ve bu şekilde ön gövde kısmımızı tamamlamış oluyoruz. Bu noktada az önce de söylediğim gibi güzel bir ütüleme yapmanız gerekiyor. Örgünüzün ters kısmında güzel esneterek bir ütüleme yapıp geldikten sonra tüm parçalarımızı ütülemesini yaptıktan sonra sıra geliyor birleştirme işlemine. Şimdi dikerek bir birleştirme yapacağız. Örgümüzün ters kısmından birleştirme yapıyoruz. Bakın ters kısmı şu an bu kısım. Yine aynı şekilde ters kısmı dışarıda ve örgümüzün düz kısımları iç kısımda kalacak şekilde karşılıklı bir ayarlama yapıyoruz. Daha sonrasında öncelikle omuz kısmından birleştirme yapıyorum. Ben düz bir dikme işlemiyle birleştiriyor olacağız. İpimizi uzun kesmiştik. Hemen buradan karşıdaki zincir içerisinden geçişimi sağlıyorum. Burada önemli olan her çiçeğin birbirine eşit bir şekilde ilerliyor olması dikme işlemimizde. Her boşluktan bakın karşılıklı iğnemi geçirerek dikme işlemine devam ediyorum. Özellikle bakın bu çiçeklerin tam orta kısmındaki boşluklara denk getirerek ilerlerseniz daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde dikme işlemimi buradaki son yaprağıma kadar devam ediyorum. Sıramı tamamladıktan sonra diğer omuz dikme işlemini de tamamlayıp geliyorum. Şimdi omuz kısımlarının dikme işlemini gerçekleştirdim. Geldim. Kol kısmının bir tanesini diktim. İkinci kol kısmını burada beraber başlangıcını yapıyor olacağız. Yine ters kısmından dikme işlemine başlıyoruz. İpimizi, iğnemizi takıyoruz. Niye öncelikle kol kısmına dikiyoruz? Kolun birleştirmesini yaptıktan sonra gövde ile beraber sabitleme yaparak bir bütün halinde ilerliyor olacağımız için öncelikle omuz kısmından sonra kol kısmının dikme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dümdüz bir dikiş yapıyoruz. Yine her boşluktan bakın her daldan iğnenizi geçirebildiğiniz her boşluktan geçirerek buradaki noktaya kadar iki kolun da birleştirmesini yapıp geliyoruz. Kol kısımlarının birleştirme işlemini tamamladım. Geldim. Bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Gövde kısmıyla bir bütün haline getirmeye geldi sıra. Burada şu şekilde bir yerleştirme yapıyorum ben. Bu birleştirme yaptığımız yani dikme işlemi yapmış olduğum nokta alt gövde kısmına geliyor. Bu yani dikme işlemi kol altı kısmına geliyor. Diğer tarafta ise herhangi bir dikme işlemi olmadan dümdüz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hala örgümüzün ters kısmındayız. Tüm dikme işlemimizi tamamlayana kadar örgümüzün ters kısmından devam ediyoruz. Şöyle bir yerleştirme yaptığımda. Şimdi bakın şuradaki bence bakıyorum. Şuradaki kısma denk geliyor. Buradaki boşluğun öncelikle karşılıklı bir kez geçiriyorum iğnemi.
Yani burada bir sabitleme yapmış oluyorum parçanın. Burası kol boşluk kısmı, burası da gövdemizi için ayırmış olduğumuz kısım. Şimdi buradan bu şekilde bir başlangıç yaptıktan sonra hemen kol kısmında tam orta kısmından dikme işlemi yaptığım noktadan iğnemi geçirdim. Devamında karşılıklı bir şekilde yaprakların birleştirmesini yaparak ilerliyor olacağız. Şimdi buradan başlangıç yaptık ya, bu şekilde dönerek kolumuzun diğer kısmından yine aynı noktaya kadar dikme işlemimize devam edelim. Başlangıç noktama kadar, yani kol altı kısma kadar dikme işlemi gerçekleştirdim. Bakın buradan başlamıştık. Dönerek dikme işlemimi tamamladım. Geldim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hiç ipimizi kesmeden gövde kısmına, yani şuradan dikmeye devam ediyorum. Buradaki noktaya kadar. Yine aynı şekilde farklı bir şey olmadığı için diğer kolun birleştirmesini göstermeyeceğim. Aynı şekilde bir yerleştirme yapıp gövde kısmını da sabitleyerek tamamlayıp geliyoruz. Birleştirme işlemimi tamamladım, geldim örgümün ön kısmını çevirdim. Bakın görüntü bu şekilde oluyor, sanki bir bütün örülmüş gibi, gayet güzel. Bence modelde de aynı şekilde yapılmış zaten. Bakın ön kısmını döndürdüğümüzde hem kol kısmındaki çiçeklerimiz birleşmiş oluyor, hem de gövde kısmındaki gayet güzel bir bütün halinde gözüküyor. Yine aynı şekilde bakın omuz kısmı da çok hoş. Şimdi bu birleştirme işlemi tamamladıktan sonra sıra geliyor lastik kısmına. Lastik kısmı şiş örgüsü yapılmış. Gövde kısmının lastiğini beraber başlayalım istiyorum. Daha sonrasında kol kısmına da aynı tarzda lastik yapacağım. Ama boynu, hani bu boyun oyuntusu kısmımız olduğu için burada yine tekrardan beraber bir başlangıç yapıyor olacağız. Şimdi burada lastiği bir bütün halinde öreceğimiz için misinalı şişe ihtiyacınız var. Ben 3,5 numara tercih ettim. Elinizde 3 ya da 4 milim şişiniz var ise onları da kullanabilirsiniz. Bir yandan da tığ yardımı ile ilmek çıkartıyor olacağım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi hemen buradan köşe kısmından, yani dikme işlemi yapmış olduğum noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bakın ilmeğimi bu şekilde çekip bırakıyorum. Şişeye takacağım. Daha sonrasında yandaki boşluğa geliyorum. Boşluğun içerisindeki zincirden, bakın direkt boşluktan değil, zincir içerisi. Hani burada biz 4 tane zincir çekerek bir sıranın başlangıcını yapıyorduk ya. Oradaki zincir içerisinden tığımı geçirdim. Yandaki zincire geliyorum. Burada sayısı önemli değil. Çünkü her zincirden tığımızı geçirmemiz mümkün değil. Yani burada 4 tane zincir çekiyoruz ama bakın 3 tane ilmek çıkarmış oldum. Bir tane başlangıçta çıkardığım için 4 ilmeğim. Ve burada yaprağın tam orta kısmında hepsini beraber çekmiş olduğumuz boşluğumuz var. Oradan da bir tane ilmek çıkartıyorum. Çıkarmış olduğum ilmekleri şişime takıyorum. Daha sonrasında yine yandaki zincir çekerek devam ettiğim noktaya geldim. Bakın bir ilmek çıkardım. 2 zincir içerisinden çıkartıyorum. Sonra yandaki zincire geliyorum. 3 ilmek çıkardım. Bir de orta boşluktan çıkartıyorum. Ve bu şekilde bakın ilmeklerimi şişime takıyorum. Buradaki bakın yaprağın boşluk kısmından çıkartmıyorum. Zincir içerisinden. Burada hangi zincirin içerisine tığınızı geçirebiliyorsanız, dilerseniz tığ kullanmadan da ilerleyebilirsiniz. Ama burada tığ ile ilmek çıkarmak çok daha kolay gibi geliyor bana. Bakın genelde 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Zincir içerisinden sırasıyla 3 tane ilmek çıkardıktan sonra tam bu yaprakların bağlantı noktası var ya, orta boşluk kısmından da bir tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi bu şekilde tüm ilmeklerimizi şişimize toparlayıp geliyoruz. Tüm ilmeklerimizi şişimize toparladıktan sonra bakın bu şekilde hemen şimdi başlangıç noktamıza gelmişken başlangıcımızı yapıyoruz. Burada ilk ilmeğimden şişimi geçirdim ve ipimi arkada düz ilmek olarak çektim. Şimdi ilmek alma şeklim biraz size göre farklı olabilir. Nasıl bir ilmek alma şekliniz var ise o şekilde ilmeklerinizi örerek devam edebilirsiniz. Bunun modelle bir ilgisi yok. Hemen buradaki birinci ilmeğime de bir tane ilmek belirleyici takıyorum ki her zaman bir bütün halinde dönerek ilerleyeceğimiz için burası bizim başlangıç noktamız. Bitiş noktamız da aynısı olacak. Bir tane düz ilmek yaptım. İkinci ilmeğim düz ilmek. İpimi öne aldım. Ters ilmek, ters ilmek. İpimi arkaya aldım. Düz ilmek,
İpimi öne aldım. Ters, ters ilmek. İpim arkada düz, düz ilmek. İpim önde ters, ters ilmek. İpim arkada düz, düz ilmek. İpim önde ters, ters ilmek. İpim arkada düz, düz ilmek. Öne alıyorum. Ters, ters ilmek. Bu şekilde 2 tane düz, 2 tane ters ilmek yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek belirleyicinin olduğu noktaya kadar geldim. Sonda 2 tane ters ilmeğim var. Şimdi burada 2 tane düz ilmek yaparak başlamıştık ki yine aynı şekilde birinci ilmekten şişimi geçiriyorum, düz ilmek. İkinci ilmeğim düz ilmek. Öne alıyorum ipimi, ters ilmek, ters ilmek. Bakıyorum 2 tane düz ilmeğim var. Düz, düz ilmek, ters, ters ilmek şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Lastik bundan ibaret. Bir alt sırada ne yapmışsak, ne görüyorsak onun aynısını yapıyoruz. 2 düz, 2 ters olarak istediğimiz lastik uzunluğu ulaşana kadar devam ediyoruz. Lastik için 19 sıra boyunca git gel yaparak istediğim genişliğe ulaştım. Dilerseniz daha da devam edebilirsiniz. Modeli incelediğimizde biraz daha uzun yapılmıştı. Bence yeterli oldu. Şimdi 20. sıramızda kesme işlemi yaparak ilmeklerimizi toparlayacağız. Bakın ölçü olarak da paylaşmak istiyorum sizlerle. 6,5 santim genişliğinde lastik kısmını tamamlamış olduk. Az önce de söylediğim gibi. Şimdi burada son ilmeğimi de şöyle öreyim. Başlangıç noktamıza geldiğimizde ne yapıyoruz? 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. İkisini tek seferde çektim. Çektiğim ilmeği tekrar şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. İkisini tek seferde çekiyorum. Düz bir kesme işlemi yapıyoruz. Çektiğim ilmeği tekrar şişe taktım. Yanına bir tane daha ilmek aldım. İkisini beraber çekiyorum. Şişe takıyorum. Yanına bir ilmek daha aldım. 2 ilmeği tek seferde çektim. Çektiğim ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir ilmek daha alıp ikisini beraber çekiyorum. Bakın burada elinizi çok sıkı tutmamaya çalışın. Eğer çok sıkı bir kesme işlemi yaparsanız hiç esneme yapmayacaktır. O yüzden olabildiğince elinizi bol tutun. Çok da bol tutarsanız eğer görüntü olarak çok güzel gözükmüyor. O yüzden tam bunu ayarlamanız gerekiyor. Bakın ben elimden geldiğince bol, sıkmadan 2 ilmeği tek seferde çekiyorum. Tekrardan şişe takıyorum. Bakın bu şekilde tüm ilmeklerimizi toparlıyoruz başlangıç noktamıza kadar. Son 2 tane ilmeğim kaldı. Tek seferde tek ilmek olarak çekiyorum. Ve bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada ilmeğimi şişten bırakıyorum. Elime tığımı aldım. İlk eksiltme kesme işlemi yapmış olduğum bakın noktadan tığımı içten dışa doğru geçiriyorum. Ve buradaki bırakmış olduğum ilmeği örgümün iç kısmına çekiyorum ki düz bir görüntü elde edelim. İç kısmına çektikten sonra 1, 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Ve bakın bu şekilde lastik kısmımızı tamamlamış olduk. Gayet güzel oldu. Şimdi kol lastiğini de aynı şekilde yapacağız. İlmekler çıkartarak istediğimiz kol lastik genişliğine ulaşana kadar devam ediyoruz. Farklı bir şey olmadığı için kol kısmını göstermeyeceğim. Şimdi beraber boğaz kısmını yapalım istiyorum. Çünkü boğaz kısmı eksiltmemiz de olduğu için biraz farklı gelebilir sizlere. Yoksa yine aynı şekilde lastik yapıyor olacağız. İpimi elime aldım. Tığım takıldı. Ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen bakın şurada ense kısmından, omuz kısmından daha doğrusu tığımı geçiriyorum iç kısma ve buradan ilmeğimi dışarıya çektim. Bir tane ilmeğimi. Yandaki zincirden geçirdim. İlmeğimi çektim. Yandaki zincirden geçirip ilmeğimi çektim. Bakın bu şekilde yine gövde kısmında yaptığımız gibi ilmeklerimizi çıkartarak şişimize takıyoruz. Zincir kısmına geldim. Bir tane çıkardım. Bakın bu kısımlardan. Şimdi bu kısımlardan çok fazla ilmek çıkartmamaya çalışıyorum. Toplamda 3 tane az önce de söylediğim gibi
3 tane yeterli oluyor. Hani biraz daha toparlansın isterseniz arada 2 tane de ilmek çıkartabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Ben dediğim gibi 3 ya da 2 tane ama genelde gövde kısmında hep 3 tane ilmek çıkarttım. Şu zincir kısımlardan bakın. Tığımı geçiriyorum, ipimi çekiyorum ve 3 tane aynı yerden değil her seferinde ilerleyerek 3 tane ilmek çıkartıyorum. Tam şu bağlantı noktasında bir tane zincir çektiğim noktadan da ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın çok sıkı bir ilmek çıkartma yapmış olmuyoruz. Şimdi böyle ilmeklerimizi toparlamaya devam edelim. İlmekleri şişime taktıktan sonra toplamda saydığımda 66 tane ilmeğe ulaşmış oldum. Burada ilk ilmeğim düz ilmek olarak ipim arkada düz ilmek yapıyorum. Yandaki ilmeğe geliyorum düz ilmek. Yandaki ilmeğe geldim ters ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Yandaki ilmeğe geliyorum ters ilmek şeklinde devam ediyorum. Yine aynı şekilde 2 tane düz 2 tane ters ilmek yaparak lastik kısmını oluşturuyoruz. İstediğimiz uzunluğa, boyun uzunluğuna ulaşana kadar da dönerek devam edip geliyoruz. İstediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra kesme işlemi yaparak ilmeklerimizi toparlayacağız. Ama burada boyun lastiği için gövdedeki gibi bir eksiltme yapmayacağım. Esneyen bir lastik kesme işlemi yapmak istiyorum. Diğer türlü kafaya girip çıkarken hani bu kazağı giymeye çalışırken zorlanırız. Çünkü esneme yapmıyor. Gövde kısmındaki gibi kesme işlemi yaptığımızda. Şimdi burada nasıl bir kesme işlemi yapıyorum? Başlangıç noktama kadar geldim. Bakın normalde ne yapıyordum? 2 tane ilmekten tığımı geçiriyordum. Tek ilmek olarak çekiyordum. Daha sonra tekrardan ilmeğimi takıyordum ve bu şekilde tek bir ilmek kalana kadar devam ediyorduk. Şimdi başlangıç kısmında hemen şöyle şişimin üzerinden ipimi bir kez alıyorum. Düz ilmek olduğu için düz örgümü yapıyorum. Nasıl ilmeğinizi çekiyorsanız. Buraya ilave etmiş olduğum ilmeği şu çekerek yapmış olduğum düz ilmeğin üzerinden attım. Bakın birinci kesme işlemimi yaptım. İlmeği alıyorum. Hemen ipi alıyorum. Daha doğrusu bakın bu şekilde tığımın üzerine düz örgü olduğu için düz örgümü yapıyorum. Arada bir tane ilmeğimiz var. Buradaki ilave etmiş olduğum ilmeği en son ördüğüm ilmeğin üzerinden attım. Ve birinci ilmeğimi de şöyle üzerinden attım. Tığım şişimin üzerine ipimi bakın bu şekilde alıyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmek olduğu için ters örgümü yapıyorum. İlave etmiş olduğum ilmeği çektiğim ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Buradaki ilmeğimi de hemen şöyle şişimde tutuyorum. Bakın geçirdim. Ve buradaki ilmeğimin üzerinden attım. Bakın bu şekilde üzerine alıyorum. İpim önde. Ters örgü olduğu için. Daha sonra buradaki ilave etmiş olduğum ipi ilmeğin üzerinden atıyorum öncelikle. Ve birinci ilmeği yani buradaki ilk örmüş olduğum ilmeğimi de şöyle ilmeğin üzerinden atıyorum. İki ilmeği de ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Şişimin üzerinden aldım. Düz örgümü ipim arkada düz örgü yapıyorum. Bakın 3 tane ilmek var. Ortadaki ilave etmiş olduğum ipim. Şişime takıyorum ve örmüş olduğum ilmeğin üzerinden kaçırdım ilmeği. İlmeğin üzerinden atıyorum. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Bakın şu ilmeğimi aldım. Buradaki ilk ilmeğin üzerinden attım. Bakın bu şekilde arkadaki ilmeğimiz esneyen bir kesme işlemi olmuş oluyor. İpimi şu şekilde üzerinden alıyorum. Düz örgü olduğu için ipim arkada düz. 3 tane ilmeğim var. Araya ilave etmiş olduğum ipi ilk ilmeğin üzerinden atıyorum. Bakın buradaki ilmeğimi de aldım. İlmeğimi üzerinden attım. Doladım. Şimdi ters örgü olduğu için ipimi önde ters örgümü yapıyorum. 3 ilmek var. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Üzerinden atlattım. Buradaki ilmeğimi aldım. Üstünden attım. Ters örgümü yapıyorum. 3 ilmeğim var.
ortadaki ilave etmiş olduğum ipi ilmeğimin üzerinden atıyorum. Arkadaki ipimi aldım. İlk ilmeğin üzerinden attım. Düz örgümü yapıyorum. 3 ilmeğim var. Bakın üzerinden atlattım. Üzerinden atlattım. Bu şekilde tüm ilmeklerimi başlangıç noktama kadar toparlıyorum. Şimdi bir tane ilmeğim kaldı ve başlangıç noktama kadar geldim. Şimdi burada ilk eksiltme yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. İç kısımdan dış kısma doğru. Burada kalan tek ilmeğimi de iç kısma çektim ki bakın bu şekilde dümdüz eşit bir görüntü elde edebilirim diye. Hemen 2 tane zincirimi çekiyorum ve ipimizi keserek artık burada lastik kısmımızı tamamlamış olduk. Şimdi bakın şu şekilde esnemesi kolaylıkla olduğu için boyun lastiği ve aynı şekilde hatta kol lastiklerini de aynı şekilde kesme işlemi yaptım. Bu yönden çok daha kullanışlı oldu. Diğer türlü bakın şu gövdede yapmış olduğumuz lastikte ise bu kadar esneme yapmıyor. Ve bu şekilde kazağımızı da tamamlamış olduk. SB'den 36 beden için bir kazak çalıştım. İsterseniz modelde büyütme yaparak beden büyütmesi de yapabilirsiniz. 4 yumak yeterli oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.